Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dalgona kahvesi yapacağım. Şu son zamanlarda trend olan kahve. Ben de merak ediyorum tadını. İlk defa yapacağım şimdi sizlerle birlikte. Yapım aşamasına geçelim bakalım nasıl olacak bu kahve. Öncelikle 3 yemek kaşığı granül kahvesini kullanıyorum. Kaseme aldım. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum üstüne. Anne. Kızım da bana yardım ediyor. 3 yemek kaşığı da sıcak su ekliyorum. Şimdi bu karışımımı 15-20 dakika güzelce çırpıyorum köpük olana kadar. Çırpma işlemi uzun bir süre oluyor. Bazısı bunu çatalla çırpıyor, bazısı mikserle çırpıyor. Bazısı da benim gibi el çırpıcısıyla çırpıyor. Araştırmıştım nasıl yapıldığına dair. Bu şekilde çırpınca hava kabarcıkları dışarı çıkıyormuş. Daha da lezzetli oluyormuş. Uzun bir süre çırpıyoruz. Çırparken sabırlı oluyoruz arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürüyormuş çünkü çırpması. Ben üçer yemek kaşığı ölçüsüyle kullandım. İsterseniz siz 2'şer yemek kaşığı ölçüsüyle kullanabilirsiniz. Birebir ölçülerde olması lazım. Yani 1 yemek kaşığı şeker koyuyorsam 1 yemek kaşığı kahve ve 1 yemek kaşığı sıcak su şeklinde olmalı. Bu şekilde karıştıra karıştıra karamel rengini alıyor. Köpük köpük oluyor. Ne kadar çok çırparsanız o kadar çok köpük köpük olur ve sütün üstünde o kadar güzel durur. Cıvık olunca sütün içine doğru akıyor ve birbirine karışıyor. Üstünde karamel renginde köpük olarak durması gerekiyor. Kahve köpüğüm olması gereken kıvama geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim kıvamını. O kadar çok katılaştı ki. Bakın akmakta bile zorlanıyor. Köpük köpük oldu. Şimdi bunu soğuk sütün üstüne koyacağım. Bakalım olacak mı? Hep birlikte test edelim. 2 bardağı soğuk süt koydum. Şöyle eşimle bana. Şimdi hazırlamış olduğum kahve kremasından koyuyorum. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar efsane gözüküyor şu anda. Tadını bilmiyorum ama ilk defa tadacağım ben de. Çok güzel. Dalgona kahvelerim hazır arkadaşlar. Oldu. Tam istediğim şekilde oldu. Bu şekilde birbirine karışmaması gerekiyor. Köpüğün üstünde havada durması lazım. 15 dakika hiç durmadan çırp. Şöyle bakacağım şimdi nasıl olduğunu, siz de görün. Şu şekilde duruyor. Sütü altında, kreması üstünde. Tadına da bakayım sizin için. Nasıl olduğuna dair bir fikir vereyim. Bayağı da çok güzel arkadaşlar. Valla soğuk sütle içilince çok bir ekstra bir şey gelmedi bana. Sadece üstündeki kahve kreması yoğun bir tatlı. Altındaki süt. Denemek isterseniz tarifime bakıp aynı benim uyguladığım şekilde sizler de yapabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de şimdiden abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir.
Güzel yorumlarınızı da bekliyorum sayfama. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni bir tarifte görüşünceye dek hoşça kalın.